Selamlar arkadaşlar, merhabalar. Bu videoda ZMT tekniğini tanıtmaya devam ediyoruz. Strateji olan oluşturan bölümlerden, kısımlardan en baştan itibaren yavaş yavaş ince ince detaylı bir şekilde anlatmaya devam edeceğiz. İlk konu başlığımız zaman. Bugün zamanı ele alacağız. Lakin zamanı ele almadan önce sizler için aslında bir video izletmek istiyorum. Bu konuyu başlamadan önce temel olacak ön bilgiye, yani kullandığımız uygulama açısından ön bilgiye kavuşmamız olmamız lazım. İsterseniz gelin hep birlikte şu kısa videoyu izleyelim ve ondan sonra konumuza başlayalım. Yani bize bir temel oluştursun. Arkadaşlar rahatça şurada kocaman çalışalım. Elimizde ilk başta referans fonksiyonu vardı. Şu an referans fonksiyonunun önündeki katsayı değişti. Ne oldu? Referans fonksiyonunun önündeki katsayı normalde gizli bir birdi. Biz buradaki bu gizli bire aslında 1 çarpı x'in bu birine ne demiştik arkadaşlar? Doğrunun, hatırlayın. Benimle birlikte çalışanlar zaten buraları çok iyi öğrendi artık ama doğrunun eğimi demiştik. Eğim size neyi verecektir? Kaç birim gittiğimde kaç birim yükseleceğim? 1 birim gittim 1 birim yükseleceğim. 2 birim gittim 2 birim yükseleceğim. 3 birim gittim 3 birim yükseleceğim. Bu noktaları birleştirirseniz ne bulacaktınız? İşte şu doğru sizin referans doğrunuz olacaktı. Birleştirip çizmeyeyim. Şöyle tek seferde çizeyim. Doğru mu yaptım? Zannediyorum ki doğru yaptım. Bu fx eşittir x doğrusu olacak. Peki şimdiki doğrumuzun eğimi nedir? gx eşittir 2x oldu. Eğimi 2 oldu. Eğimimiz pozitif. Doğru yine sağa doğru bakıyor olacak. Bunu da unutmayın. Burada aslında aşağıda anlatılan şey şuydu. A çarpı x gibi ifadeler diyor ya. Bakın a çarpı x, gx eşittir ax. Ax bu işte. A yerine 2 koydum ben burada. Birazdan 3 koyacağım gibi. Dolayısıyla bu buranın doğrunun eğimini değiştiriyor olacaktır. Şimdi yine arkadaşlar neyi biliyorsunuz? Geçmişte de söylemiştik, geçmiş kayıtlarda. Düzlemde iki noktadan yalnızca bir tane doğru geçer. O yüzden bu noktada yine x yerine 0 verirseniz y'si 0 gelecek. X yerine 1 verirsek y'si 2 gelecek. 1'e 2'den geçiyor. Yani 0'a 0. Bu sefer 1 koyduğumuzda 2'den geçecek. İşte şu doğru olacaktı. Devam ettirecektik bu şekilde. 2'de kaçtan geçecekti? 4'ten geçecekti değil mi? Devam ettim bakın. 2'de 4'teyim. Şöyle göstereyim. Burası 4'tür. Burası 1'e 2'dir. Eksi 1'de kaçtayım? Eğimimiz 2 olduğu için bu sefer eksi 2'den geçeceksiniz. Evet. Yani şunu görmezden gelmeyin. Gittikçe nereye yaklaştı? Eğimi arttıkça doğrumuz y eşittir x doğrumuz buyken y eşittir 2x doğrumuz ne oldu arkadaşlar? İşte şu çizdiğimiz oldu ve gittikçe nereye yaklaştı? Bizim için o önemli. Şurası eksi 4 gelecek. Nerede? Bakın eksi 2'de. Hepsini özenle gösteriyorum. Bu çıktıları da o yüzden almanızı istiyorum ki birlikte dolduralım. Nereye yaklaştık? Y'ye yaklaştık. Peki sadece yukarı kısımda mı y'ye yaklaştık? Hayır. Değerler gittikçe büyüyorsa aynı şekilde azaldıkça da daha hızlı küçülecektir, değil mi? Bak y eşittir x buyken pozitifteki değerler daha yukarıda, negatifteki değerler daha aşağıda olacaktır. İşte bu çizdiğimiz doğruya da 2x doğrusu diyecektik. Güzel. Bir tane daha çizelim. F, G, H. Hx eşittir 3x olsun. Bu sefer ne olur arkadaşlar? Bir de kaçtan geçecektir? Bir de 3'ten geçecektir. Hemen koymaya çalışıyorum. Şöyle noktalarımızı belli edelim. 1'e 3'ten geçeceğiz. İşte şurası. Eksi 1'de kaçtan geçeceğiz? Eksi 3'ten geçeceğiz. İşte şurası. Çok da öyle boyamak istemiyorum oraları. O yüzden tek seferde şöyle çizelim gitsin. Buradan geçecek, buradan geçecek. Bakın şöyle bir şey olacak. Birazcık kalın çiziyorum, kaba çiziyorum. Şöyle bir şey olacak. İşte bu kadar. Bu da F, G, H. Hx eşittir 3x doğrusu olacaktı. En büyük eğime sahip olan hangisi? Tabii ki de 3x doğrusudur. Şöyle yapsam daha mı iyi görürsünüz? Evet. En büyük eğime sahip olan 3x doğrusudur. Gittikçe de değerler büyüdükçe en büyük görüntüleri alanlar o zaman ne olacaktır? 3x doğrusu olacaktır. Yani şunu anladınız mı? Doğrunun önüne biz bir katsayı koyuyorsak ne gibi? Eğer elimizde bir fonksiyon var, mesela k olsun da kx eşittir a çarpı x gibi bir şey yazıyorsak, bu a buranın eğimidir m diyelim, mx, m buranın eğimidir. M arttıkça, doğrunun eğimi arttıkça doğru hangi eksene yaklaştı demek ki y eksenine yaklaştı. Gittikçe değerleri daha fazla büyüdü. Bu pozitif eğimler için geçerliydi. Bir de negatif eğimleri konuşalım. Yalnız şunu da not olarak yazmakta fayda var. Buraya küçük bir yıldız bırakıyorum. Şimdiye kadar burada çizdiğimiz doğruların hepsinde ne vardı arkadaşlar? Eğimleri neydi? Eğimleri sıfırdan büyük. Yani
Eğimleri büyüktür 0 yani pozitiftir. Eğimleri sıfırdan büyük olan doğrusal fonksiyonlar nasıl fonksiyonlardır? Evet, Tam aslında fonksiyonlardır. bahsetmek istediğim konu aslında şu. Yani bu videodan anladığımız şu 9. sınıfı eğer asanlar, okula devamsızlık yapanlar bu konuda biraz geri kalmış hissedebilirler kendilerini. Bahsettiğim konu şu aslında. Eğer ki biz işlemlerimizi alırken matematiksel değerlerle işlemler yapıp bir sonuca varmıyorsak eğer, grafik üzerinde yani görsel işlemlere dayalı işlemler yapıp görsel olarak işlemler yapıp pozisyonlarımızı ona göre alıyorsak, bizim metriğimizin yani buradaki görmüş olduğunuz ölçülerin, birimlerin, karelerin birbirine uyumlu olması gerekiyor. Yani şuradan şu çıkıyor. Kullanmış olduğumuz uygulamada ekran ayarlarımız tam olması gerekiyor, net olması gerekiyor, birbirine uyumlu olması gerekiyor. Yani metrik olması gerekiyor. Ölçeklerin bir birim karenin bir birim kareye eşit olması gerekiyor. Burada verilen referans noktalarda iki doğrunun yani iki noktanın birleşmesiyle oluşan doğrusallığın, yani biz onu yörünge diyoruz. Bu doğrusallığı eşit ve doğru bir biçimde işlem alabilmemizde bize fayda sağlaması için bizim kullanmış olduğumuz ekranda X ve Y eksenimizin metriklerinin ölçülerinin, ölçeklerinin birebir olması gerekiyor, uyumlu olması gerekiyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada logaritmikte olmamız gerekiyor. Logaritmik ayarlardan önce şuraya baktığımızda normal var, yani lineerde olmayacağız. Artı bir de ekrandan işlem alıyorsak eğer ki, yani matematiksel verilerle, matematiksel formüllerle işlem almıyorsak, yani işlem yaparak, matematiksel işlemler yaparak pozisyon almıyorsak, grafiksel işlemler yapıyorsak, onlara dayalıysak, onları baz alıyorsak, burada ekran ayarlarımızda bizim düzeltmemiz gereken şu ayar var. Kavansas'a girdiğimizde bu logaritmik de olsa, lineer de olsa fark etmiyor. Ekran görüntüsünü buradan daraltan, ortasını genişleten bir ayar var. Bu ayarı sıfırlamamız lazım, bu kısmı. Tabii bunu sıfırladıktan sonra burada logaritmik ölçekte olmamız lazım. Yani logaritmikin manası ölçeğin hangi zaman dilimine gidersek gidelim birebir olduğudur. Ölçeğin ölçeklendirilmiş halde biz buralarda grafiksel olarak işlem alabiliriz. Yani attığımız doğrular veya yörüngeler birbirini sürekli tutması gerekiyor. Tabii bunun da daha sağlıklı olabilmesi için biz yıllık bazda bir zamansal Fibonacci atmamız gerekiyor zaten. O zamanla, yani bir yıllık verilere, yani logaritmik ölçeğe en uyumlu ölçek, yani zaman dilimi aylık. Çünkü aylık 12 hiç 11 olmuyor, 13 de olmuyor. Ama diğer zaman dilimlerine döndüğümüzde, mesela günlüğe döndüğümüzde veya haftalığa döndüğümüzde haftalar karışabiliyor. Birbiri içine geçebiliyor aylığın. Günlüğe döndüğümüzde bazen 25 gün, 28 gün, 26 günler, 30 günler, 31 günler gözükebiliyor. Yani günlükte atmış olduğumuz şu referans nokta, yani şu görmüş olduğunuz çubuğun yani ayarı, yani birinci noktamız ve ikinci noktamız en uygun zaman dilimi olarak aylıkta atılabiliyor. Yıllığa en yakın ayar burada. Tabi geriye döndükçe, günlüğe döndükçe, mesela şurada atmış olduğumuz şu nokta, buraya sabitlediğimizde, hadi bir de mıknatısı kullandık, iyice sabitleyelim. Sabitlediğimizde, günlüğe döndüğümüzde, kilitlediğimizde, günlüğe döndüğümüzde tabii ki ölçekte günlüklerin, yani günlüğün aylığa göre eksilen günlerin, yani 28'lerin veya 31'lerin yaratmış olduğu aylıktaki bir fark var. O farkı da
burada bu referans noktayı bulup tekrar düzeltmekle olacak. Düzeltmemiz gerekiyor. Burada düzeltemiyoruz. Yani bu demek istediğim iki noktadan bir doğru geçiyorsa o noktaların aylıkta atmış olduğumuz noktaların haftalıkta veya günlükte yerleri kesinleştirilmesi lazım ki bizim doğrumuz yani yörünge olarak işe yarasın. Eğer bunu yapmazsak aylıkta sürekli aylıkta takılmamız gerekecek. Hiç günlüğe dönemeyeceğiz veya haftalığa dönemeyeceğiz. Çünkü o bize doğru işlem almamızda hafif bir açısal farklılık yaratacaktır. Onun için ekrana döndük. Yani ekranda uygulama ayarımız bizim logaritmik olması gerekiyor. Logaritmikten öte şu konuda var. Türk lirası bazlı ekranda hiçbir veri açısal olarak doğru değil. Bunun nedeni de tabii ki dolar farkı yani kur farkı, Türk lirasının değer kaybı, enflasyon verileri diyebiliriz. Onun için onların yaratmış olduğu farklı bir eğim var, bir açı var. Mesela şöyle Türk lirasında bir Fibonacci çekiyorsak şu Fibonacci'nin çekmiş olduğumuz Fibonacci'nin tabanı burası varsayıyorsak aslında dolar kuru enflasyon verileri ve yani o fark açıdan dolayı aslında bu düz çekmiş olduğumuz Fibonacci'nin Türk lirasındaki karşılığı şu şekilde olmalı. Yani bizim birimiz burada olmalı. Neden burada olmalı? Çünkü o yaratmış olduğu farkın açısal değeri şu bizim düz Fibonacci'mizi bu şekilde gün geçtikçe yukarıya doğru sürüklüyor. Yani biz düz bir Fibonacci çekiyorsak fiyata o aslında bu şekilde çekilmeli. Onun için dolar ekranında o farkların olmadığı söz konusu veya en az minimize olduğu söz konusu. Eğer yörüngesel ve trend bazlı işlemler ve ekranda bu doğruları kullanıyorsak, noktalar birleştirilerek yörüngeler oluşturuluyorsa veya ekran bazlı işlemler alıyorsak bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani Türk lirasına hiçbir zaman bu şekilde düz yani 90 derecelik açıda X ve Y ekseni olarak kabul edilip Fibonacci çekilmemeli. Fibonacci'yi X ekseninde burası, Y ekseninde burası olarak düşünmeliyiz. Öyle algılamalıyız. Bir açısal fark yaratmalıyız. Yani düz Fibonacci'ler aslında bu trend gibi gözüküyor da aslında normalde düz çekmiş olduğumuz, fiyata çekmiş olduğumuz Fibonacci olması gerekiyor. Bu şekilde olması gerekiyor. Bunu da geçelim, hemen zamanımıza dönelim, konumuza, ana başlığımıza. Şimdi arkadaşlar aylığa dönelim. Aylıkta biz zamanı nasıl ele alıyoruz? ZM tekniğinde. Aylıkta diyelim bütün metriklerimiz uyumlu. Birinci konu şu aslında, en temel konu. Zamanı biz nereye çekiyoruz? Fiyata mı çekiyoruz? Hayır. ZM tekniğinde fiyata zaman çekmiyoruz arkadaşlar. Zamanla fiyatın bir ilişkisi yok, alakası yok. Yani birbirini bağlayan bir yönü yok. Zamanı üç farklı şekilde ele alıyoruz zamansallığı. Birinci zamansallık herkesin bildiği fiyata çekilen zamana benzer. Aslında o zaman fiyatı değil de bu fiyat neyi ifade ediyor? Bize burada mesela hidropar, hareket, kontrol teknolojilerini temsil ediyor bu fiyat. Biz zamanı bu şirkete çekiyoruz arkadaşlar. İlk doğumuyla birlikte, hayata başlamasıyla birlikte zamanı oradan başlatıyoruz. Birinci kullanmış olduğumuz metot bu. İkinci metot bu kullanmış olduğumuz zamanın birbiri üstüne katlanmasıyla oluşan ikinci döngüsel zaman. Yani bir zaman başladığında mesela bir yıllık periyodu düşünelim. Bir yıllık periyot oluşurken aynı anda sıfır noktasında üst periyotlarda yavaş yavaş azar azar oluşmaya başlıyor.
İşte oluşmayan o periyotları da ikinci döngüsel zamanla ifade ediyoruz. Katlanarak büyüdüğü söz konusunda. Üçüncü zamanımızı, işte bu zaman kritik zaman. Yani en can alıcı nokta bu. İşte onu biz fiyata çekiyoruz. Üçüncü zamanı. Yani 3 zaman, 3 kategori şeklinde ele alıyoruz zamanı. Fiyata çektiğimiz zaman aslında fiyatın periyotlarıyla alakalı olan bir zaman. Yani periyotların oluşumu, periyotların kapanışı, periyotların taban oluşturması şeklinde ortaya çıkan zaman. Peki birincisine dönmek istersek, birincisinde neyi amaçlıyoruz? Şimdi ekrana bu emtianın 1 Ağustos 2022'de ekranda bize görünmeye başladığı zaman tarih. Peki bu şirketin bir doğumu yok mu veya ekrana düşmeden önceki bir hayatı yok mu? Verileri yok mu? Karı, bilançoları, zararları, yatırımları yok mu? Var. İşte onu baz alıyoruz aslında, biz o noktaya dönüyoruz, yani sıfır noktasına dönüyoruz. Onu da şu şekilde değerlendirelim. Mesela bir zaman çekeceğiz. O sıfır noktasını da hesaba katarak zamanımızı buradan başlatıyoruz. Tabii bu zamanı burada başlatırken mesela diyelim ki neredeyiz? 286. Burası 285 olarak ayarladığımızda bir birim, yani aylıkta bir birim, birimin manasıyla 12 ay bir yılla denk geldiği için bir birim baz alıyoruz. Aldık. Şuradan da farklı bir ayarda onu da değiştirelim. Evet. Evet, zamanı çektik. Fiyata mı çektik? Hayır. Niye çektik? Bu emtianın sahip olmuş olduğu kuruluş gününe, yani şirketin varoluş gününe, sıfır gününe çektik zamanımızı. Bu bizim şirketimizin zamanı. Yani bu zamanlar karşısında bize tepkiler vermesi beklenir. Ne yapıyoruz? Bu zamanı bir de tamamlıyoruz. Buradan gördüğünüz gibi birden, yani şurada bir ara periyot dönemi var. Bu noktadan sonra bir üst periyoda geçiliyor. Hareketlerimiz bunun içinde başlıyor. Burada 236, 382 ve 05 noktası. Buna bir de tamamlayıcı döngüyü tamamlamak için tersini atıyoruz. Yalnız fiyatı değil, gördüğünüz gibi nereye atıyoruz? Şirkete atıyoruz. Yani varoluş gününe. Evet, bir birim kare yaptık. Her şey logaritmik ölçekte oluyor. İlk zaman döngümüzü bu şekilde yaratıyoruz. Yani ZMH tekniğinde biz bu stratejiyle, bu teknikle ilerliyoruz. Bunun manası birinci döngüsel zaman oluştu. Evet. Şimdi bu zamanı oluşturduk. Tamam. Evet. Geçelim şimdi ikinci zaman döngümüze. İkinci zaman döngümüzü nasıl oluşturuyoruz? Hangi mantıkla oluşturuyoruz? Bir de oradan bahsedelim. Şimdi alt periyotların ortalamaları oluşurken, yükselirken tabii diyelim ki tepe noktalarına, tavan noktalarına geldi veya 0.5'ler, 0.8'ler, 618'ler geçildi. O esnada altta bizim tabii ki yükselen diğer ana periyotlarımızın küçük hacimleri var. Onlar az hacimler neler? Mesela diyelim ki burada 236'lar oluştu ikinci döngüsel zamanın ana periyodunda veya ikinci döngüsel zamanın ikinci periyodunda 382'ye kadar yükselindi. İşte bu ortalamaları, yani ana periyotta, yani birinci döngüsel zamanda ortalamalar yükselirken oluşan alt kademelerde oluşan ikinci döngüsel zamanın az hacimli olan ortalamaları yavaş yavaş yükseliyor. İşte bunları tasvir edebilmek için biz ikinci döngüsel zamanı da ZMH tekniğine monte ettik. Yani ikinci bir döngüsel zaman aralığı belirledik. Bu aralığı da nasıl ifade ediyoruz? Hemen onu da çekelim ve gösterelim. Hatta şöyle yapalım, klonlayalım. Ayarlardan hemen
zaman oluşumunu açalım. Tamamdır. Onu da şöyle ifade edelim. Hemen zamanın başlangıcından daha önceye gitmek zorundayız o periyot için. Eğer ki yörünge yakalamak istiyorsak. Evet, bu ilk döngüsel aralık olsun. İkinci döngüsel aralığı da hemen şuradan bunu da kullanalım. Ayarlardan değiştirelim. Onu da yerleştirelim. Tamamlayanı tamamdır. Bu da bizim ikinci döngüsel zamanımız olsun. Bu alanda oluşturmuş olduğumuz periyotlarda burada oluşan ortalamaların yükselmesiyle daha aşağılarda oluşan daha yüksek ortalamaların yörüngelerini ifade edecek zaman dalgamız. Yani ikinci zaman döngümüz. Bu da bizim stratejimizde kullandığımız zamanı iki kademeli olarak kullandığımız ikinci kademe, yani iki farklı zaman döngüsünden bahsetmemiz gerekiyor. Geçelim üçüncüye. Üçüncü zamanı nerede kullanıyoruz? Yani hangi yöntemle kullanıyoruz? İşte burası can alıcı nokta burası. Üçüncü zamanı direkt fiyatla ilişkilendiriyoruz. Üçüncü zaman döngüsünü. Bu zaman döngüsünde bu fiyat o zaman döngüsüne bağlı olarak periyot kapanışları ve açılışları veya periyot tabanları oluşturuyor. Veya periyodun tavanları oluşuyor. Artık daha fazla ilerleyemiyor manasını taşıyor. Yani 3 zaman dilimini 3 farklı kategoride inceliyoruz ve kullanıyoruz. Buna da hemen periyotlar için bir zaman döngüsü yaratalım. Hemen ne yapalım? Bir tanesini tekrar klonlayalım. Şuradan. Evet. Klonladık. Onun da hemen ayarlarını değiştirelim. Taban oluşumu tamamdır. Evet, bu bizim periyotlarımızla ilişkilendirdiğimiz zaman döngüsü. Direkt fiyatla bağlantılı. Fiyat bu zaman döngülerinde bu döngüsel zaman çizgilerine tepki veriyor. Bu döngüsel zaman çizgilerinde peki ne oluyor? Bunun bir de neyi var? Tavan kısmı var. Yani döngüsel zamanda, periyodun döngüsel zamanında sınır noktası diyebileceğimiz, onu da oluşturalım. Daha da netleşsin. Veya şöyle şuradan yapalım tekrar. Klonlayalım. Ayarlardan değiştirelim. Evet. Tamamdır. Şimdi burada bir ufak ayar yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tamamdır. Bu da bizim aynı döngüsel zamanımıza ait yani periyotla ilişkilendirdiğimiz zamansallık. Periyot bu zaman çizgilerine uğradığında ilk önce mesela burada nereye gelmiş? Şuradan baktığımızda 3. periyot burada bitmiş artık. 3. periyotla bir yükseliş dönemi yapılmış ve 5. periyodun taban oluşumu için sinyali almış zaman çizgisinde. Burada 5. periyot için yani burada oluşmakta olan alttan gelen ilk iki ortalama periyodunun, yani 1 yıllık ve 3 yıllık periyotların yükselmesiyle oluşan 5 yıllık periyodun tabanını oluşturacağız. Bu ilk döngüsel zaman onu ifade ediyor. Taban oluşumunun artık vaktinin geldiği, tabanın yükselmediği manasında. Burada bir taban oluşturduktan sonra artık 5 yıllık periyot içerisinde fiyatın 5 yıllık periyot sınır çizgisine kadar zaman diliminde yükseliş yapacağı manası taşıyor. Artık bu noktaya geldiğinde periyodumuz, fiyatımız 5 yıllık periyodumuzu tamamlıyor. Tamamladıktan sonra bir ufak düzeltme döneminden sonra ara döngüsel boşlukta bir yükseliş daha gerçekleştiriyor. Ve burada gördüğünüz gibi 8 yıllık döngüsel zamanın periyotla ilişkili zaman sinyali geliyor ve burada da artık periyot 8 yıllık için taban oluşturma gayreti gösteriyor ve bu taban oluşumundan sonra tekrar periyot içerisinde yükseliş 8 yıllık
periyot tamamlanma zamansallığına kadar devam ediyor. Yani 3 grupta incelediğimiz zamansallığı böylelikle bitirmiş olduk. Birinci döngüsel zamanımız fiyatla, birinci ve ikinci döngüsel zamanlarımız fiyatla alakalı değil, oluşan şirketle, yani varoluş gününden, sıfır gününden itibaren başlangıçtan olan başlangıçtan beri varlığını devam ettiren şirketin kendisiyle alakalı. Diğer döngüsel zamanımızda onun üst oluşan periyotları için oluşturduğumuz ikinci döngüsel zaman ve bir zaman daha oluşturduk. O da fiyatla ilişkili periyotların döngüselliği ile alakalı, oluşumuyla veya kapanışlarıyla alakalı zaman skalamız. Böylelikle zaman konusu biraz daha aslında detaylara inildikçe karmaşıklaşacağı için artık fazla detaya girmeyeceğim. Çünkü detaya girdikçe belki de daha da anlaşılması zor olacak. O yüzden sade tekniğimizde, yani ZMT tekniğinde bu zamanı nasıl ele aldığımızı, tekniğimize nasıl monte ettiğimizi kısaca anlatmaya çalıştım. Tabii burada herkesin aklında bazı sorular belirebilir, gelebilir. Bunları da yorumlarda belirtirsiniz. Artık yorumlarda cevaplamaya çalışırım. Zamanı bu şekilde kullanıyoruz. Artık bir dahaki videoda anlatacağımız konu sanırım bunlarla ilişkili olan bunlarla zamansallıkla ortaya koyduğumuz periyot yörüngelerimizi ve fiyatın değil de gene şirketin büyüme oranıyla alakalı katlarımızdan bahsedeceğiz. Mesela şöyle denebilir anlamamız bakımından bir şirket kuruluşundan itibaren var olmaya başladığında piyasada yapmış olduğu işler neticesinde 1 yıl, 2 yıl veya 3 yıl sonra ne diyoruz? Bu şirket diyoruz bir kat büyümüş veya 2 kat büyümüş, 3 kat büyümüş, 5 kat büyümüş, gelişiyor, gidiyor diye düşünüyoruz ya. İşte bu şirketin büyüme oranını temsilen biz burada katlarımızı oluşturuyoruz. Bu katlar arası Fibonacci değerlerimize bakıyoruz. Bu katların fiyatın kendiyle ilişkisi var. Onları değerlendiriyoruz. Yani bir dahaki videoda katlarımızı, yörüngelerimizi, onlarla alakalı birçok şeyi göreceğiz. Bir sonraki videoda da artık periyotlar konusuna gireriz. Çok detaylı gireceğiz o konuya. Biraz daha uzayacaktır. Bugünkü zaman konumuzu bu şekilde kapatalım. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Mongollası, yetinci İslam'ın